Konağa dönmeye hazır mısın? Başka çaremiz yok. Ben yanındayım. Her şey yoluna girecek. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Bu kez kimsenin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz. Alya ortadan kaybolduktan sonra, Cihan onun ciddi bir sebep olmadan kendisini terk etmiş olabileceğine inanmayı reddetti. Cevap arayışından vazgeçmeden, Meryem'i tüm gerçeği anlatmaya zorladı. Yavaş yavaş, Alya'nın Serhat'ın Cihan'ın oğlu olabileceğine inanmasına neden olan şeyin kendi yalanları, manipülasyonları ve Bora'nın tehditleri olduğunu itiraf etti. Bunu duyan Cihan hiç vakit kaybetmeden hemen İstanbul'a doğru yola çıktı. Alya'yı bulduğunda, öğrendiği her şeyi ona açıkça anlattı. Tıpkı onun gibi başkalarının entrikalarının kurbanı olduğunu açıkladı ve kendisiyle Meryem arasında Serhat'ın babası olmasını sağlayacak hiçbir ilişki olmadığını söyledi. Alya için bu bir kez daha korku ve aldatmanın hayatını yönetmesine izin verdiğinin acı bir farkındalığıydı. Buna rağmen Mardin'e dönmeyi reddetti. Alya yaşanan her şeyden sonra kendisi ve Deniz için tehlikenin henüz bitmediğine ikna olmuştu. Oğlunu tekrar riske atmak istemiyordu ve durumun güvenli hale geldiğine inanmıyordu. Cihan Alya'nın yaşadığı olaylardan ne kadar bitkin olduğunu gördü. Geri dönmekte ısrar etmedi. Aksine gerektiği sürece İstanbul'da onunla kalmaya karar verdi. Zamanının bir kısmını Alya ve Deniz ile geçirdi ve acil durumlar ortaya çıktığında kısa bir süreliğine Mardin'e döndü. İşte bu dönemde hayatları beklenmedik bir şekilde değişti. Alya hamile olduğunu öğrendi. Bu sefer gerçeği Cihan'dan saklamadı. Hemen ona hamileliğini söyledi ve bu haber, tüm zorluklara rağmen hayatın onlara yeniden başlama şansı verdiğinin bir sembolü oldu. Mardin'e dönmek için çok erken olduğunu fark ederek, birlikte İstanbul'da kalmaya karar verdiler. Alya'nın hamileliği orada sona erdi, küçük kızları dünyaya geldi ve uzun bir aradan sonra ilk kez sürekli tehditlerden uzak, huzurlu bir aile hayatı yaşayabildiler. Cihan çocuğun doğumunda Alya'yı destekledi ve artık kaçırmak istemediği her anın tadını çıkardı. Neredeyse 2 yıl geçti. Bu süre zarfında Mardin'deki durum önemli ölçüde değişti. Ancak bir gün Cihan olmadan çözülemeyecek bir olay yaşandı. İşte o zaman tüm aileyle birlikte eve dönmeye karar verdiler. Malikanenin tüm sakinleri onların dönüşünü bekliyordu. Sadakat, Nare, Kaya ve ailenin geri kalanı Alya, Cihan ve Deniz'i görmekten içtenlikle mutluydu. Yoklukları sırasında çok şey değişmişti. Nare uzun bir tedavi sürecinden geçti ve yaşadığı kayıplardan sonra yavaş yavaş hayata dönüyordu. Sadakat da kendi hatalarını yeniden düşünerek kendini geliştirmek için çok çalıştı. Cihan yokken düzeni sağlayan Kaya, ailenin işlerinin geçici yönetimini üstlendi. Mesafeye rağmen Alya, Nare'yi yalnız bırakmadı. Sürekli iletişim halindeydiler ve Alya birkaç kez gizlice kliniğe gelerek arkadaşını ziyaret etti ve en zor anlarında ona destek oldu. Herkes için en büyük sürpriz ise Cihan'ın kollarında tuttuğu küçük kızdı. Aile şaşkına döndü, çünkü İstanbul'da yaşadıkları sırada bir kız çocuğu dünyaya geldiğini kimse tahmin bile edememişti. Cihan ve Alya çocuğu yakın zamana kadar ailelerinin üzerinde asılı duran tehlikeden korumak için bu haberi kasten sakladılar. Şaşkınlığa rağmen, malikanede kısa sürede bir sevinç havası hakim oldu. Alya, Cihan, Deniz ve küçük kızlarının dönüşü. Uzun yıllar süren zorluklardan sonra ailenin nihayet yeniden bir araya geldiğinin ve artık birbirlerini kaybetmeyi istemedikleri yeni bir yaşam evresinin onları beklediğinin sembolü oldu. Mardin'e döndükten sonra, ailenin hayatı kısa bir süreliğine daha sakinleşti. Cihan tekrar ailenin işleriyle ilgilenmeye başladı. Alya ise Deniz ve küçük kızıyla birlikte malikanedeki hayata alıştı. Tam bu sırada, uzun yıllar yurt dışında yaşamış nüfuzlu bir adam Mardin'de ortaya çıktı. Albora ailesiyle eski hesaplaşmalarını yapmak için geri döndü.
Aralarında neredeyse kimsenin bilmediği eski bir çatışma olduğu için, Cihan ile aralarında kısa sürede bir çatışma çıktı. Tesadüfi karşılaşmalardan birinde, bu adam Alya'yı görür. Yüzü ona garip bir şekilde tanıdık gelir, ancak nedenini anlayamaz. Alya da yabancının yanında açıklanamayan bir heyecan hisseder, ancak adam bunun için bir açıklama bulamaz. Adam yavaş yavaş Alya'nın geçmişiyle ilgilenmeye başlar. Eski fotoğraflar, belgeler ve Alya'nın annesini tanıyan insanların anıları yavaş yavaş bir araya gelerek tek bir tablo oluşturur. Sonunda korkunç gerçeği anlar. Alya varlığından hiç haberdar olmadığı kendi kızıdır. Bu keşif onu tamamen değiştirir. Dün Cihan'la ne pahasına olursa olsun savaşmaya hazır olan adam, şimdi zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Bir yandan uzun süredir devam eden nefret ve intikam arzusu, diğer yandan ise kaybetmek istemediği kızı ve 2 torunu. Alya başlangıçta onu baba olarak kabul etmeyi reddeder. Hayatı uzun zamandır kurulmuşken neden şimdi ortaya çıktığını anlayamaz. Cihan'ı her zaman yanında olan tek kişi olarak görür, bu yüzden yeni bir akrabanın ailesine karışmasına izin vermez. Durum Cihan'ın düşmanları bu adamın gerçekte kim olduğunu öğrendiklerinde daha da karmaşık hale gelir. Albor ailesini nihayetinde yok etmek için aile bağlarını kullanmaya başlarlar ve bu da Alya'nın babası ile Cihan arasında bir çatışmaya yol açar. Bu hikayenin finali, Alya'nın babasının hayatındaki en zor seçimi yapmak zorunda kalacağı an olabilir. Ya nefretinin kazanmasına izin verecek ya da ilk kez gerçek bir baba olacak ve kendi hayatını riske atarak Alya, Cihan, Deniz ve küçük torununu koruyacak. Bu fedakarlık, yıllarca süren yokluğunun kefareti olabilir ve sonunda 2 aileyi uzlaştırabilir. Sonuç olarak, bu hikaye, yıllarca süren acı, kayıp ve çözülmemiş çatışmalardan sonra bile insanların değişebileceğini gösteriyor. Cihan ve Alya'nın aşkı yeni sınavlardan geçti, aileleri daha da güçlendi ve Alya'nın babasının ortaya çıkışı sadece uzlaşma için değil, aynı zamanda eski düşmanlıkların da nihai olarak sona ermesi için bir fırsat yarattı. Affetme en sevdiklerini koruma ve aileyi nefretin üstünde tutma yeteneği, tüm kahramanlar için yeni bir geleceğe doğru atılan en önemli adım oldu.